Herkese selam. Merhabalar. Bugün sizlere Kanada'da nasıl ev tutarsınız, nelerle karşılaşırsınız, şartlar nelerdir bunlardan bahsedeceğiz. Gereken belgeler nedir? Ne yapmanız gerekiyor? Bunlarla ilgili bilgi vereceğiz. Biz Kanada Windsor'da yaşıyoruz. Windsor Kanada'nın en güneyinde, Detroit'in tam karşısında. Göl kenarında, yaklaşık nüfusu 400 bin civarlarında olan küçük bir şehir. Evet. Konumuz zaten ev veya apartman tutmak. Konumuz belli, ev Belli. kiralamak. Aynen öyle. Şimdi bunun iki yolu var. Ya ev kiralayacaksanız sahibinden, bahçeli ev kiralayacaksınız. Genelde sahibinden. Eğer bir apartman dairesi veya bir rezidans tarzında bir yer kiralayacaksanız da onu da şirketlerden kiralıyorsunuz. O zaman apartman değil de bahçeli evle başlayalım. Bahçeli evle başlayalım. Şimdi Evet. bahçeli ev, tabii ev sahibiyle muhatap oluyorsun tutmak istediğin zaman. O senden ne belgesi talep ederse onları veriyorsun. Ondan sonra seni bir bekleme sürecine alıyorlar. Bu apartman için de aynı, normal bahçeli ev için de aynı. Bekletiyorlar biraz, güven istiyorlar buradakiler. Yani para kazanıyor musun, paran var mı, kirayı ödeyebilecek misin? Her yerdeki gibi burada da Yani aynı. Asıl amaç zaten burada kirayı ödeyebilecek misin, ödeyemeyecek misin? Ona bakıyorlar Tabii, yani. aynen öyle. Şimdi bu istedikleri belgeler nelerdir bu insanların? Onlardan bahsedelim. Şimdi öncelikle kimlik bilgilerinizi veriyorsunuz. Biz pasaport bilgilerimizi verdik. Geliriniz varsa, hangi ülkeden geliyorsanız, geliriniz varsa onu beyan ediyorsunuz. Bankada paranız varsa onu beyan ediyorsunuz. Banka bilgilerini veriyorsunuz. Bunları teslim ettikten sonra bir de bir form dolduruyorsunuz. Başvuru formu. Ondan sonra sizi bir bekleme sürecine alıyorlar. Biz yaklaşık bir hafta, 7 gün, 8 gün bekledik. Ondan sonra size dönüyorlar işte olumlu ya da olumsuz bildiriyorlar. Kabul edildiniz, edilmediniz diye. Evet. Yani öyle hemen lafını böldüm canım. Hemen böyle işte ben bu evi beğendim. Burayı tutayım diyemiyorsunuz burada yani. Aynen, Onlar aynen, sizi bir aynen. değerlendirme sürecine Tabii, alıyorlar. tabii. Ondan sonra işte ev artık kabul edilirseniz eve taşınıyorsunuz gibi bir durum var. Yani çok absürt bir durum olmadığı sürece bu gereken belgelerin %80'ini tamamladığınız zaman da evi zaten veriyorlar yani size. Veriyorlar. Aynen öyle. Şimdi yani bahçeli ev tutmak istediğiniz zaman başta dediğimiz gibi sahibiyle muhatap oluyorsunuz ve bu sahibi genelde sizden 3 veya 6 aylık kira isteyebiliyor. Bazıları 2 kirayı isteyebiliyor. Ona göre artık karşılıklı diyalogla, çünkü görüştüğünüz ev tutmak istediğiniz o bahçeli evin sahibi normal bir evin sahibi, yani onunla görüşüyorsunuz. Ona göre de artık anlaşırsanız ne kadar vereceksiniz, kaç aylık önden kira vereceksiniz, 2, 3, 6, artık ona göre değişiyor. Ama apartman dairesi veya residence tutmak istiyorsanız bu tamamen farklı bir şey. Arada bir management dediğimiz bir şirket var. Yani bunlara örnek verirsek Skyline gibi, TerraCorp. TerraCorp gibi şirketlerle muhatap oluyorsunuz ve bunlara formu dolduruyorsunuz. Ev sahibinin kim olduğunu bilmiyorsunuz. Onlar Evet. aracı kurumu olduğu için bütün evrakları, her şeyi sizden Onlara teslim alıyorlar. ediyorsunuz. Onlar değerlendiriyorlar. Ev sahibine bildiriyor. Ev sahibi onay veriyor. Sonra onlar da size onay veriyor Aslında gibi. ev sahibi soruyor, yani diyor ki nasıl insanlar diye, büyük bir ihtimalle management şirketine soruyor. Onlar da aslında burada kararı bu şirketler veriyor yani. Aynen öyle. Aynen. Şimdi burada ben bir de şeyden bahsetmek istiyorum. Burada Evet. evlerde genel olarak evde çok fazla depolama alanları oluyor. Hem bahçeli evlerde hem apartman dairesi. dairelerinde. Evet. Bu çok güzel bence. Bütün evler beyaz eşyalı oluyor. Ayrıyeten beyaz eşya tabii sen keyfine göre almak istiyorsan alırsın ama evde hali hazırda bunlar var. Hem Bunlar evde hem avantajlı. bahçeli evde hem apartman dairesinde Aynen. çamaşır makinem var, bulaşık makinem var. Ondan buzdolabım var, Buzdolabım fırınım var, fırınım var, fırınım var. Hepsi. Bazılarında kettle'ı, ıvırı zıvırı, Kettle tost var, var. makinesi falan Aynen. bunlar da var. Yani bunlar avantaj. Şimdi apartmanı anlatalım. Apartmanda bizim apartmanda biz girdiğimiz zaman apartman tertemiz boyanmıştı. Tabii. Sıfır eşyalar vardı. Bulaşık makinesi, ondan sonra buzdolabı, işte dediğim gibi bir çamaşır makinesi yok. Apartmandaki en büyük olumsuzluk aslında çamaşır makinesinin. Evet, çamaşır makinesi, ve kurutma kurutma makinesinin evin içinde evlerde yok. Evet. En evlerde. aşağı katta çamaşırhane var. Aha. Oraya işte artık biz Evet, aslında içinde hem kurutma makinesi hem çamaşır makinesi olan apartman daireleri de görmüştük. tabii Ama onları tercih etmedik çünkü Bu bir tarz tanesi apart. Hı downtown'daydı, hı. değil mi? Orası kötüydü Kötüydü, aynen. Kötüydü yani.
Biz Riverside bölgesindeyiz. Burayı sevdik. Göle yakın bir mevki. Güzel yani. Evet, bu tarz apartmanlarda apartmanın en alt katında oluyor çamaşırhane. Çamaşırhane diyelim. ve temiz. Yani o öyle şey değil yani, pis değil. Ayrıca çok makine var. Yani hem kurutma makinesi hem çamaşır makinesi çok fazla ve temizleniyor, yani temizler. O yüzden bir sıkıntı yaşamadık şu ana kadar. Gayet güzel. Zaten apartmanın en büyük avantajlarından bir tanesi de hem spor salonunun olması, hem kapalı yüzme havuzunun olması, kütüphanesi var. Bilardo salonu var. salonu var. Bunları kullanıyorsun. Mesela çamaşır yıkamaya indiğimiz zaman önce çamaşırı atıyoruz. Oradan biz bir sporumuzu yapıyoruz. Ondan Sonra gidip kurutmaya atıyoruz. Birazcık daha takılıyoruz. Ya da bilardo oynuyoruz falan Aynen. derken zaten zaman geçmiş Zaman oluyor. geçiyor. Çamaşırı da o şekilde Çamaşırı da hallediyoruz halletmiş yani. oluyoruz. Aslında avantajlı yani apartmanda, apartman kompleksindeki o olanaklar avantajlı. İlk baş için tabii. Evet, ama zaten ilk etapta buraya, yani Kanada ve Amerika için de geçerli. Tabii biz Kanada için konuşuyoruz şu anda. Gelip apartman dairesi tutmak hem daha hesaplı, onlara da gireceğiz birazdan. Hem daha hesaplı, hem hemen gelir gelmez bir ev tutmak çok mantıklı gelmedi bize. Daha ortamı tanımak lazım. Benim lazım. fikrim o. Yani bir Evet. apartmana yerleşip ondan sonra biraz mahalleleri tanıyıp Tabii. işte şartlarınıza uygun bir yer belirledikten sonra zaten evi tutuyorsunuz yani. İster bahçeli tut, istersen yine apartmanda devam et. O artık isteğinize kalmış bir durum oluyor. Evet. Ama ilk başta tabii fiyat açısından 1-0 önde başlıyorsun bence apartmanda. Aynen. O zaman biraz fiyatlara girelim mi? Fiyatlara girelim aynen. Tamam. Şimdi önce bir evden bahsedelim. Yaklaşık olarak Windsor bölgesinden bahsediyoruz. Kanada Windsor bölgesinden bahsediyoruz. Önce apartman şeylerinden bahsedelim. Fiyatlarından, kiralarından bahsedelim. Tamam. Müstakil evlerin kirası genelde müstakil evler 2 odalı oluyor ve bunların kiraları 1800 dolarla 2500 dolar Çıkıyor arası artık. değişiyor 2 odalı için. Oda sayısı arttıkça Evet. evin fiyatı da tabii şimdi havuzu varsa fiyat değişiyor, Tabii değişiyor. Bahçesi büyükse fiyat değişiyor. Değişiyor, evet. Yani böyle çıkıyor. Her bir oda eklediğiniz zaman 500 dolar koyabilirsiniz. Mantık o. Gibi. Biraz da. Yani Evet. yani 2 odalı 2000 dolar olursa ve 2500 dolar olduğunu varsayarsak 3 odalı 3000 dolar oluyor. 4 odalı 3500 dolar oluyor gibi düşünebilirsiniz yani. Apartman için Bir de bahçeli evde şunu söyleyelim. Yani şimdi bahçeli evde kira artı faturalar evet. var. O zaman oradan devam edelim. Aynen. O zaman tamam, kirası daha yüksek, daha rahat, daha konforlu bir alanım var. Kapalı garajım var. Gerçi apartmanda da var kapalı garajın ve açık garajın, ama tabii o kendine ait bir garajın olmuş oluyor. Evin giderlerinden bahsedersek, madem evden başlamışken, değil mi? Evin ısıtma değeri yaklaşık ortalama 250 dolar civarında tutuyor. Tabii ısınması. Aylık. Bu kış aylarından bahsediyoruz. 150 dolarda atık su ve su bedeli var. Kullandığınız suyun bedeli var ve atık su bedeli var. Ve 50 dolar civarında da elektrik geliyor. Bu da toplamda 450 dolar civarında, yukarı yukarı 450. Aylık bir 400, masraf 450, yani. 500 arası. Faturalar. Evin büyüklüğüne göre değişiyor tabii. 400, Tabii. 450, 500 arası gidip geliyor yani. Yazında bu 300-350 civarlarına falan düşüyor. Apartmanda Yani çoğu evde ısınma ve su içinde, kiraya dahil. Öyle Sadece bir elektrik gideriniz yok. faturası ödüyorsun. Evet. O da aylık 30 dolar ödüyoruz yani biz. 38-40 bazen, 40. 37, Yani 38 işte. o civarlarda. Hadi ona da 50 de yani. O yüzden hani toplam masraf tabii Düşüyor. ki düşük yani. Bir bahçeli evle kıyaslarsan o anlamda avantajlı. Evet, apartman bir odalı apartman dairesinden, bizim oturduğumuz gibi bir apartmanda biz 1600 dolara kalıyoruz bu arada. Ama yaklaşık 1200 dolarla 1800 dolar arası Tabii. bir apartman, tek odalı bir apartman dairesinin fiyatı değişiyor. Aynen. E, Ama bence yani yerine göre değişiyor. 1800 dolara 2+1, 3+1'lerde gördüm ben Özgür. Yani evet, bu var. olduğun mahalleyle de alakalı. Tabii. Şimdi neye uygunsa yani hani senin şartların neyse ona göre bir yerde konumlanıyorsun. Ona göre fiyatlar da değişiyor. Araştırmak lazım. Zaten bu araştırabileceğiniz evleri görebileceğiniz bazı online siteler var. Ha, Evet, o onlar site- nelerdi? Kijiji var mesela, Kijiji değil mi? var en bilindik.
Ondan sonra Başka ne onların var? hepsini zaten alta bırakırız, yorumlara bırakırız. Oradan da takip Oradan da edebilirsiniz. Hani takip gelmeden de edebilirsiniz. bakabilirsiniz yani ne var ne yok, evler nasıl, Evet. konumları nasıl. Onlara da biz de öyle yaptık. Biz de öyle yaptık. Biz de- Biz Türkiye'den beğendiğimiz eve geldik. Tabii, yani. aynen Mahalleye öyle. geldik. Değil mi? Orayı tuttuk Tabii, yani. tabii. Güzel oldu. Biz apartmanda kalmaktan memnunuz. Çünkü dediğimiz gibi tekrar tekrar söylüyoruz ama apartmanın avantajları var. Biraz daha küçük tabii ki. Masrafları az, Masrafları az. olanakları çok. Evet, ilk başta bence en iyi seçenek apartman. Apartman. Aynen. Bence de öyle. Bir başka da Başlangıç için. başka bir şey daha var. Bir de oda tutabilirsiniz tabii ki. Bu daha az düşük değil mi? Tabii. Onu unuttuk bak. Şimdi burada herkes zaten evlerinin odasını kiraya veriyorlar. Çünkü işte öğrenciler tabii Türkiye'deki gibi aynı yani. Herkes evinin bir odasını ya da basement katını, Basement katını veriyorlar. bodrum katını Evet. kiraya veriyorlar. O yüzden onların fiyatları daha düşük olabiliyor. Başlangıç için onlar da olabilir. Evet. Tek gelecekseniz konforlu yani aslına bakarsan çünkü bahçeli evin olanaklarından faydalanıyorsun. Hem de yarı yarıya kira veriyorsun. O da avantajlı bence. Artı o bodrum katın girişi de farklı oluyor. Kendi Tabii. içinde mutfağı oluyor, Tabii odası girişler oluyor. farklı. Tabii girişler evin. farklı. Sen üst kattakiyle muhatap olmuyorsun ya. Üst katta ev sahibin varsa muhatap olmuyorsun yani. Bodrum derken de çok böyle yani karanlık bir yerden bahsetmiyoruz. Üst tarafta pencereleri olan bir yerden bahsediyoruz. Yani Tabii. çok da kötü değil açıkçası. Başlangıç için düşünülebilir. O da düşünülebilir. Bir de Aynen öyle. o da fiyatları da yaklaşık 700 dolarla 1000 dolar arası. 1000 dolar arası. Değişiyor. Yine yerine ve konumuna ve artık şeyine göre de evine göre değişiyor. Çevreye yani. göre Çevreye değişebiliyor. göre değişiyor. Aynen öyle. Fiyatlar değişiyor. Evet, başka unuttuğumuz bir şey var mı? Başka unuttuğumuz bir şey yok. Aslında yok Her değil mi? şeyi söyledik. Yani Ama aklımıza gelenler bunlar. Gereken belgeleri söyledik mi? gereken belgeleri söyledik. Söyledik. Tamam. Okey. Süper. O zaman şimdilik bu kadar mı? Yani aynen şimdilik bu kadar. Eğer ki başka sorularınız, merak Evet. ettiğiniz şeyler varsa yorumlara yazmayı Yorumlara unutmayın. Bu videoyu faydalı bulduysanız lütfen beğenin ve üye olmayı unutmayın. Evet. Teşekkür ederiz. Bir Hoşça kalın. sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Bye.